Merhaba arkadaşlar. Bugün araştırmalarda ölçeklerimizi sosyal araştırmalarla yapacağımız üzerine detaylı bir açıklama yapacağım sizin için. Şimdi arkadaşlar sosyal bilimlerde biliyorsunuz biz kavramları kavram ölçüyoruz yani aslında. O kavramları neyle ölçüyoruz? Ölçek dediğimiz işte çeşitli Likert sorularıyla oluşturulan, genelde Likert sorularıyla oluşturulan ve genelde burada işte beşli ölçümle ülkemizde kullandığımız, yurt dışında genelde yedili ölçüm şekli kullanılıyor ama ülkemizde daha çok beşli ölçüm şekli kullanılıyor. Bunu daha önceki videolarda, ölçekle ilgili videolarda detaylı olarak anlattık. Kavramları ölçekle ölçtüğümüzü biliyorsunuz. Şimdi bu ölçeğin bazı alt kavramları olabilir ya da olmayabilir. İşte örneğin mesela e, turnover ölçeği yani işte işten ayrılma ölçeği işte tek alt boyuttur. İşte mesela psikolojik dayanıklılık tek bir boyuttur. Psikolojik destek tek bir boyuttur. Ama örneğin tükenmişlik ölçeğinin birçok alt boyutu olabilir. İşte 5 faktörlü kişilik ölçeğinin 5 tane alt boyutu vardır. Çeşitli kişilik özelliklerini içeren alt boyutlar olarak bunları biliyoruz. Kısaca bahsettim. Daha önceki videolarda zaten bunlar var. Şimdi biz sosyal bilimlerde araştırma yaparken, model kurarken bunları ölçekle ölçeceğiz. Yani bir insanın, katılımcıların fikirlerini biz ölçekle ölçüyoruz ve işte bu ölçeklerde bulunan itemlara, maddelere ya da ifadelere katılım düzeyini belirleyerek yani katılımcının o maddeye katılım düzeyini belirlemesini isteyerek sayısallaştırıyoruz aslında. Biz bu kavramları sayısallaştırıp nicel bir şekilde bazı değerler elde edip o kavramları ölçtüğümüzü düşünüyoruz. Tabii ki %101 ölçme yok. Daha çok işte %45 ve %60, 65, 70 arası genelde sosyal bilimlerde ölçülür. Bu da bizim için iyi anlamına gelir. Şimdi biz araştırmalarda, modellerde ölçeği nasıl seçeceğiz? Bunun üzerine duracağız. Ölçeği nasıl seçeceğiz? Çok önemli. Bizim için 4 tane e, kriter var. Bu kriterleri tek tek inceleyelim. Şimdi birinci olarak eğer bir araştırmada daha önce yapılmış bir ölçek var mı diye bir kavramı kullanacaksak eğer bir modelde ya da model olmayabilir. Sadece işte demografik özelliklere göre o kavramda farklılık arayacaksınızdır. Ve o kavramla ilgili daha önce yapılmış bir ölçek var mı diye ona bakıyorsunuz. İşte yurt dışında var mı, ülkemizde var mı? Yurt dışında böyle bir kavram bulunduysa bu kavram ülkemizde uyarlanmış mı, uyarlaması yapılmış mı diye bakıyorsunuz. Uyarlama yapılmışsa tamam bizim için iyi. Uyarlama yapılmamışsa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Uyarlama yapılmamışsa o uyarlamayı önce sizin yapmanız iyi bir şey. Neden? Uyarlamalar çok atıf alır. Uyarlamalar bir makale yazım vesilesidir ve çokça atıf alır. Çünkü neden? İşte Türkiye'de bir uyarlama yapıyorsanız Türk diline, Türk toplumuna bir ölçeği, yurt dışında kullanılan bir ölçü uyarlıyorsanız Türkiye'de herkes eğer bu uyarlamayı da beğeniyorlarsa, kullanacaklarsa ne yapar? Size atıf yapar. Atıf yaptıkça sizin akademik puanınız yükselir. Dolayısıyla avantajlı bir durumdur. Uyarlama makaleleri çokça atıf alır. Ama bir ölçek yoksa ne yapacaksınız? Bir ölçeği siz oluşturmaya çalışacaksınız. Bir ölçeği oluşturunca bunu siz isterseniz uluslararası dergilerde de yayınlayabilirsiniz. Eğer literatürde yoksa bunu rahatlıkla yayınlayabilirsiniz. Ya da bir ölçek var ama mesela bizim kültürümüze hiç uymuyor ya da işte hiç alakasız gibi görünüyor. O zaman yine aynı kavramı ülkemizde kullanılmak üzere hazırlayabilirsiniz. Ölçek oluşturabilirsiniz yani. Dolayısıyla bir yabancı ölçeğimiz var, yurt dışında kullanılan bir ölçeğimiz var ama o ölçeğimiz henüz uyarlama yapılmamış. Ne olacak? O uyarlamayı sizden bekleyeceğiz. O uyarlamayı siz yapacaksınız. Çokça atıf alacaksınız. Dolayısıyla öncelikle makalelerde Türkçe uyarlaması var mı? Türkçe uyarlaması var ama biz çok beğenmedik. O zaman Türkçe uyarlamadan da bahsedip öyle kullanabiliriz. Ya da Türkçe uyarlaması yapılmış ama 20 yıl önce yapılmış, 10 yıl önce yapılmış. 10 yıl sonra bir daha bu uyarlamayı siz yineleyebilirsiniz. Yine o ilk uyarlamaya atıf yaparak
Bu şekilde etiğe dikkat ederek bu e, ölçek uyarlama konusunda ya da ölçek oluşturma konusunda hareket edilebilir. Dolayısıyla uyarlanmış bir ölçek lazım bizim için ülkemizde ya da uyarlanmış bir ölçek yoksa oturup biz ölçek hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ölçeğin ilk bakacağımız şey bu ölçeğin güvenilirlik ne alemde? Çünkü diğer durumlar iyi olsa bile güvenilirlik kötüyse kromo alfa ile ölçülüyor biliyorsunuz. Şuraya yazalım bunu. Ya da işte son yıllarda McDonald'la da ölçülebiliyor. İşte Jamovi programıyla gündemimize girmesiyle birlikte McDonald'la da ölçülebiliyor. Dolayısıyla kromo alfa değerimiz en az 0,70 olmalı arkadaşlar. 0,80 ve yukarısı mükemmel güvenirliktir. 0,60-70 arası işte böyle oldukça güvenilir diye geçer. İşte 60'tan aşağısı güvenilir değildir ama biz en azından alfanın 0,70'e genel ölçekte yani alt boyutlarda değil genel ölçekte 0,70 olmasını ama alt boyutlarda biliyorsunuz güvenirliğe boyutla bakıyoruz. Alt boyutlarda ise 0,60 düzeyinde en azından bir güvenirlik bekleriz arkadaşlar. Dolayısıyla çok düşük güvenirlikte ise bu ölçek 0,60'dan daha düşük bir güvenirlikte ise bunu biz almayız ve kullanmayız arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Peki güvenirlikten geçti. Yani 0,70 ve yukarısı güvenirlik kriterimizi sağladı. Alt boyutlarda ise 0,60 ve yukarısı kriterlerimizi sağladı. Biz neye bakarız? Açıklayıcı faktör analizi var mı bu ölçeğin? Çünkü uyarlama yapılmışsa ya da yeni bir ölçek oluşturulduysa nesi vardır bunun? Açıklayıcı faktör analizi vardır. Dolayısıyla açıklayıcı faktör analizi ne oluyor? AFA deniyor. Değil mi? Açıklayıcı faktör analizi ya da keşfedici faktör analizi de KFA olarak da duyabiliriz bunu. Uyarlamalarda mutlaka olması gerekiyor. Bazı uyarlama diye yapılan çalışmalarda biz baktığımız zaman arkadaşlar direkt doğrulayıcı faktör analizinden başlanmış. Kesinlikle bunun olmaması gerekiyor. Bir istatistik uzmanı olarak bunu rahatlıkla size ifade edebilirim. Mutlaka ve mutlaka açıklayıcı faktör analizi yapılması gerekiyor. Zaten açıklayıcı faktör analizi videomuzda bunu detaylı olarak anlattık ama açıklayıcı faktör analizi birinci olarak yeni ölçek yapılırken yeni bir sıfırdan bir ölçek yaratıyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Olmayan bir kavramda. O zaman siz açıklayıcı faktör analizi yaparsınız. Bir de uyarlamalarda yaparsınız. Çünkü kültürler arası boyutlar fark eder. Orada boyut yapısı 3'tür bizde gelir 5 olur ya da orada 4'tür bizde gelir 2 olur gibi. Bu şekilde farklılıklar arz edebilir. Dolayısıyla açıklayıcı faktör analizi var mı diye bakıyoruz uyarlamaysa ya da yeni oluşturulmuş bir ölçekse açıklayıcı, keşfedici faktör analizi var mı diye bakıyoruz. Peki açıklayıcı faktör analizi varsa açıklayıcı faktör analizine nelere dikkat edeceğiz? Yani hepimiz istatistikçi olmayabiliriz ama bunları en azından bu istatistik okuryazarlığını biliyor olmamız gerekiyor. Yani araştırmacıysak eğer bunu biliyor olmamız gerekiyor. Bir defa Bartlett test var ama küresellik testi arkadaşlar. Bu küresellik testi genelde P küçük 0,05'ten çıkar ve bunun için genelde bakmamıza çok gerek olmaz. Zaten büyük çıktığı çok vaki değildir. Yani ne anlama gelir bu? İşte bu veri setinde faktörünüzü yapılabilir mi? Evet, genelde yapılabilir çıkar. Bizim için o yüzden en önemlisi burada KMO değeridir. Kaiser-Meyer-Olkin değeri. Bu değer 0,70'den yukarı olmalı. Tabii daha da yukarı olsa daha iyi olur ama işte örneklem küçüktür vesaire. Yine 0,80 ve yukarısı iyi derecede bir faktör analizini işaret eder ama 0,70'te 75'lerde kurtarır bir değerlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla KMO değerinin 0,70 ve büyük olmasını isteriz. Bir ölçeğin o kavramı ne kadar ölçtüğü bizim için önemlidir. Yani hiçbir zaman sosyal bilimlerde böyle %100, %90 hatta %80'leri bile çok çok az nadiren görürüz. Açıklayıcılık genelde literatürde işte %45 ve yukarısıysa iyi geçer. Hatta daha az olanları da görürüz ama %45 ve yukarısı iyidir arkadaşlar. Yani rahatlıkla %45 ve üzeri açıklayıcılığa sahip bir ölçeği kavramın %45'ini açıklamışsa bizim için okey bir durumdur ve ölçeği biz modellerimizde kullanabiliriz anlamına gelir.
Arkadaşlar güvenilirlik kromo alfa ile güvenilirlik ve iş tutarlılık değeri kromo alfa ile ölçülürken açıklayıcı faktör analizi aslında bizim geçerliliğimizi sınar. Yani geçerliliğimizi aslında boyutlandırır. Yani ne şekilde geçerli? Tek boyut mu, işte bir sürü boyut mu kavramı ne kadar açıklıyoruz uyarlamalarda ve yeni oluşturulmuş ölçeklerde bu geçerliliği, kavramı ölçme başarısını ölçtüğü için bu ölçeğin geçerli olup olmadığını bize söyler. Aynı zamanda her faktöre ait bir faktör loadingleri, faktör yükleri vardır. Bunun da minimum 0,50 olmasını isteriz. Dolayısıyla açıklayıcı faktör analizi yoksa bir uyarlamada arkadaşlar biz bu değerleri bulamayacağımız için direkt doğrulayıcıdan başlamışsa bunu hiçbir zaman bizim kabul etmememiz gerekir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şunu da söyleyelim. Bir uyarlama için arkadaşlar güvenirliğin işte bu değerlerde olması ve açıklayıcı faktör analizi yapılmış olması aslında yeterli. İlla doğrulayıcı faktör analizine gerek olmadığını söyleyebiliriz. Ama doğrulayıcı faktör analizi de yapılıyorsa mutlaka iki ayrı örneklemde yapılmış olması gerekiyor. Yani diyelim ki 500 kişilik bir örneklem aldı. Açıklayıcı faktör analizi yaptı. Boyutlandırdı bir uyarlamada. Aynı örneklemde tekrardan doğrulayıcı faktör analizine bakamaz. Bakarsa bu malumu ilan olur. Zaten açıklayıcı faktör analiziyle örneğin 3 boyut olarak buldu. Bizim kültürümüzde 3 boyuta ayrılıyor. Okey. E, Peki bu geçerli mi? Yani bu bulunan 3 boyut geçerli mi diye tekrar aynı örneklemde bakarsak zaten o örneklemde biz onu boyutlandırdık. Kesinlikle doğrulayıcı faktör analizinde doğrulanır ki biz bunu istemeyiz. Dolayısıyla burada ayrı örneklem. Onun için burada şurada bunu uyarı olarak buraya ekledik. AFA ve DFA keşfedici faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ya discovery faktör analizi ve konfirmatörü faktör analizi ne olmalı? Ayrı örneklemlerde yapılmalı. Uyarlama için illa şart değil doğrulayıcı faktör analizi. Yapılırsa iyi olur ama açıklayıcı faktör analizi bizce şart. Boyut sayısı ve boyut yapısının da belli olması gerekir. Bazen işte yapılmış açıklayıcı faktör açıklayıcılığı şudur. İşte mesela 3 boyuta ayrılmıştır ama o 3 boyuttaki burada boyut yapısı dediğimiz maddeler bilinmeli. Yani şöyle yazalım. Boyutlardaki maddeler bilinmeli. Boyutlardaki maddeler bilinmeli. Yani boyutlarda maddeler işte 3 boyuta ayrılmış. Diyelim ki 5 madde birinci boyut, işte 2 madde ikinci boyut, 3 maddede üçüncü boyut. İyi de bunlar hangi maddeler? Yani çünkü bunları biz bilmezsek faktörleri hesaplayamayız. Bu bir değişken oluşturamayız. Dolayısıyla boyutlardaki maddelerin bilinmesi bizim için gerçekten çok önemli. Buna dikkat edeceğiz. Yani o ölçeği biz alıp kullanabiliriz diyebilmemiz için mutlaka o boyutlardaki maddeleri bizim ayan beyan görüyor olmamız lazım. Son olarak da doğrulayıcı faktör analizi var mı diye bakmamız gerekir arkadaşlar. Doğrulayıcı faktör analizi illa şart değil ama doğrulayıcı faktör analizi yapılmışsa biz de onu alır kullanırız ve kaynak gösteririz. Doğrulayıcı ama buna dikkat etmemiz gerekiyor. İster ölçek oluşturulurken ister uyarlarken bir doğrulayıcı faktör analizi yapılıyorsa aynı zamanda açıklayıcı faktör analizi de yapılıyorsa ayrı ayrı örneklemlerden yapılmalı. Dolayısıyla doğrulayıcı faktör analizi, açıklayıcı faktör analizi bu arada SPSS, işte Jamovi, SAS, Stata gibi paket programlarından yapılırken doğrulayıcı faktör analizi SEM'den yapılır arkadaşlar. Structure Equation Modeling dediğimiz yapısal eşitlik modellemesi paket programlarıyla yapılır. İşte nedir bunlar? Smart PLS, Amos, işte Lizrel, yine SAS'ta ve Jamovi'de var. Lavan olarak Jamovi'nin altında çalışan bir program var. Bunlar da yapılabiliyor. O yüzden biz şimdi yapısal eşitlik bilmiyor olabiliriz arkadaşlar. Burası özellikle yanlış anlaşılmasın. Şuraya bir soru işareti koyalım o yüzden. İlla biz yen bilgisi mi bilmemiz gerekiyor? Hayır, yen bilgisi yani yapısal eşitlik modellemesi bilgisi bilmemiz gerekmiyor. Kabaca nasıl onu değerlendirdiğimiz bizim için önemli. Faktör yapısı grafiği ya da tablosunda faktör yüklerini biz görüyor olmamız lazım. Doğrulayıcı faktör analizinde o da zaten şunun için boyutlardaki maddeler bilinmeli. Yani şöyle bunu aynen burada da
geçerli diye yazalım. Yani şuraya yazabiliriz. Bunu bunun için yazdık buraya arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani boyutlardaki maddeler bilinmeli ifade ediyoruz aslında burada. Onu da buraya alalım. Şöyle boyutlardaki maddeler bilinmeli. Burada olmalı. Boyutlardaki maddeler bilinmeli. Evet. Boyutlardaki madde yani faktör yapısı grafiği, Amos'un bir grafik yapısı var böyle onu bilmeliyiz. Ya da bunu grafik yapısı olarak değil de tablolarda bunu görebiliriz. Faktör yüklerini görmeliyiz ve boyutlardaki maddeleri de bilmeliyiz. Dolayısıyla faktör yüklerini ve boyutlardaki yani o boyutta boyutun yapısı ne, o boyutta hangi maddeler o boyutun içine giriyor bunu kesinlikle görüyor ve biliyor olmamız lazım. İşte doğrulayıcı faktörünüz yapılmıştır. İndisler bunlardır. Model geçerlidir. 3 boyuttur literatürde geçtiği gibi tamam. Ama altındaki maddeler neler? Birinci boyutta neler var? İkinci boyutta neler var? Hangi maddeler var? Üçüncü boyutta hangi maddeler var? Bunları hesaplayabilmemiz için bunları görüyor olmamız lazım arkadaşlar. Buradaki şartlar işte faktör yükü 0,50'den yukarı olmalı. İşte model indis değerleri var bazı. Onlardan bahsedelim. 2 kare bölü serbestlik derecesi ya da C min bölü 2 kare serbestlik derecesi. C min bölü serbestlik df olarak geçer serbestlik derecesi. Bunun 3'ten küçük olması gerekir arkadaşlar. Diğer model indisleri de işte root mean square error dediğimiz RMSEA değerimiz 0,08'e eşit ya da küçük. Aynı şekilde standart RMR, SRMR değerimiz de 0,8'den küçük ya da eşit olmalı. Diğer bir iki tane önemli indisimiz de arkadaşlar GFI değerimiz 0,90'dan büyük olmalı. CFI değerimiz 0,90'dan büyük ya da işte genelde bu da işte daha da büyük yani 0,95 vesaire istenir. Bu şartları sağlıyor olmamız lazım. 0,50'den büyük tüm faktörler faktör yükü olarak burada antiparantez şunu söyleyelim. Yem için arkadaşlar yani biz yapısal bir model kullanacaksanız yem için diye buraya yazalım. Yem için büyüktür 0,65 gibi olmalı bunlar. Yani normalde bu ölçüyü kullanmak için 0,50 olması yeterli ama bir yapısal model kuracaksak tabi orada kompozit reliability'lerine işte açıklanan ortalama varyans değerlerine, diskriminant geçerliliğine vesaire bakacağımız için orada yemde faktör yükleri 0,65 ya da daha yüksek olmasını isteriz. Yem bilmiyor olabilirsiniz. Önemli değil. Doğrulayıcı faktör analizinde bunlara bakacaksınız. Yani faktör yükleri 0,50 ve yukarısı mı? Nereden göreceğiz? Zaten ya grafik yapısı vardır ya tablo vardır. Zaten bu değerler yoksa o ölçeği zaten kullanma. Hani neyi anlatıyoruz biz burada? Sosyal bilimlerde model kurarken işte bir makale analizi yapacakken ölçeği nasıl seçeceğiz? Bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu şartları sağlayan ölçekleri araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de ölçek etiği var tabii ki. O ölçek eğer böyle bir anonimleşmemişse yani hani herkesin bildiği, herkesin kullandığı, izin almadan kullanılabilen bir ölçek değilse sahibi izin istiyorsa mutlaka o izin alıp o izini de işte tezde ya da makalede belirtmeniz gerekiyor. İşte mail kopyalarının alınıp özellikle tezlerde bu gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar sosyal bilimlerde kurduğumuz modellerde, sosyal bilimlerde kurduğumuz modellerde, yaptığımız araştırmalarda ölçekleri nasıl seçeriz kavramını 4 aşamalı olarak anlatmış olduk. İnşallah size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.